Evet baylar, yine bir FED gününde birlikteyiz. Şu an 43 bin dolarlık yaklaşık pozisyon büyüklüğü. Bekleyiş sürüyordu ki 5 dakika kadar kopya yapıştır şeklinde. Bunların açıklamasına var. Birazdan birazdan dediğim 30 dakika sonra Powell konuşmaya başladığında birlikte onu da ekrana getiririz. Bu pozisyonu neden açtım? Muhtemelen en fazla gelecek soru bu. Neden long açıldı? Basitçe cevabı 75 bas puan geleceğini herkesin bilmesi, 100 gelmeyeceğini bilmemiz. Dolayısıyla haliyle bunun long olarak gitmesi gerektiği, yükselmesi gerektiği, en azından scalp kar getireceğini bilmek basit bir beceri oluyor bu durumda. Evet, haber geldi. Şu an şimdi bakacağım kaçlık bir mum gördük.
%3-4'lük. Ohoho. Terse mi götürecek bizi? Yoksa sadece heyecanlı anlar mı? Saniyelik hareketler var. Milisaniyelik. Botlar iyi çalışıyor şu an. Algo Trade'i iyi yapıyorlar. New Yorklular, Amerikalılar şu an bu konuda. Yoksa giren hacme de baktığımızda Binance'in dakikalar wow. Az önceye kadar neden long pozisyonunu açtığımı göstermem gerekiyordu. Biraz yayını geç açınca S&P Amerikan endeksini bahsedemedik. Direkt açıklama geldi. 75 baz puan. Features'la spot arasında şu an fark yok. Birebir ni yaklaşık birebir arada değişiyor bu sonuçlar. Fiyatlar yine de birbirine yakın. Şu trendin bir etkisi kalmadı. Direkt atarız. Şu anda bir etkisi kalmadı muhtemeldir. Yine de hiçbir etkisi kalmamış. Birazdan Paul konuştuğunda muhtemeldir bir atlama olması lazım. Beni longa yönelten şey aslında basitçe buradaki daha önce çalışmış Fibonacci seviyeleri ki geniş açarsak birincisi 2020 Mart'ından en tepeye çekilmiş olan, diğeri de 2008 ya da 2009 civarından çektiğimiz Fibo. O ikisinin kesişimi daha önce çalışmıştı. Şu anda neden çalışmasın şeklinde baz puanın belli oluşuyla pozisyonu açtığımızda böyle bir sonuç geliyordu. Eğer beyazın altına inerse seri şekilde, katil şekilde
tersine hype yakalarsa kapatmak pozisyonu zorunda kalırım. Çünkü muhtemeldir şu trendin, şu beyaz trendin, bunu maviyle gösterelim. Şurada kabaca çizilmiş trendin altına indiği için kendini salabilir. Tabii en başta beklentim en azından şu şekilde gidip trende dokunmasıydı. Şuralarda belki bir dönüş yapması, orada da bizim scalp pozisyonumuzu getirecek bir kar bırakmasıydı. Şu an göreceğiz. Yine belki ikili, belki üçlü dip yapıp dönecek. Bunu defalarca gördüm trade hayatımda. Ayrıca yine buradan çektiğimizde ki trendle gösterirsek bu bir genişleyen takoz ya da genişleyen üçgen mi, kama mı, bayrak değil. Ona benzer bir ayı formasyonu olduğu için direkt kendini aşağı atarsa bu da bu trendin bize anlattığı şeylerden biri. Beyaz noktalı trendin anlattıklarından biri. Bu yayın için bayağı bir link hazırlamıştım. Değinecek konular var. Dünya Kupası gibi. Ama şu an Bitcoin görelim ne yapacak. Bakalım bu attığı iğneyle ki şöyle bir megafon mu deriz. Dipte ya da elmas mı deriz. Belki öyle bir şey yapacak. Şöyle trendlerle çizersek belki de böyle bir elmas yapacak. Birazdan diyemezsek buraya. Bugün yarın. Önce 1000 dolara yaklaşmıştı zarar ki tersini de düştü. Artı 1000 dolara da yaklaşmıştı. Bitcoin'deki 43.000 dolar pozisyonu karı. Ama tabii hedef o değildi. Açıklanana kadar hacim devam ediyor. Hacim yükselişi ki bir dakikaya alırsak grafiği her zamanki gibi hiç şaşırtmadan %6'lık 7'ye varan hareket yapmış. Belki diğer borsalarda daha farklı. İndekste 6.
Birazdan yapacakları konuşmada Pavlo ekibinin aynı kağıdı çıkarıp okuyacak. Ezber bilgiler, her zamanki gibi. Kukla davranışlar, enflasyon, yarattığımız canavar, sosyalizm, küresel. Bunları söylemeyecek tabi. Bunu bilerek yaptıklarını bahsetmeyecek. Bunu nasıl derler? Big Short filmindeki gibi idiotlar sayesinde oluşmuş bir hata olarak gösterselerdi, bu tamamen bilerek, isteyerek yapılmış bir durum. Yani FOMC'de basitçe söyleyecekleri 75 puan, birkaç kez daha faiz artırabiliriz. 2 defa mı kaldı hakları bu yıl için? Bunu tekrar kontrol etmem lazım ya da siz söylersiniz. 2 defa daha toplantı varsa eğer ikisinde de yükseltebilirler. 2023'ün başlarında da yükseltmeye devam ederlerse işte tam göstereceğim şu grafiğe gelir. Şöyle bir yapı görmeye başlarsak, yani bir miktar daha S&P Amerikan endeksinde düşüş görmeye devam edersek bu Bitcoin'i de aşağı çekecektir. Ki buradan da direkt Excavo'ya gidiyoruz. Efsanevi trader, Rus inşaat mühendisi ya da onun gibi bir şey, doğalgaz mühendisi de olabilir. Excavo. Onun tahmini, ki bu grafiği yenilersem eğer sayfayı, 28 Temmuz 2021'de paylaştı. Bu ne demek? Bu adamın bayağı bildiğiniz adım adım Bitcoin'in nereye gideceğini çizmişti. Ama yaptığı bir hata vardı. Şurada ikinci bir hayray, yani ikinci bir ne derler Türkçe, tepe yapmayacak diye düşünmüş ama şunu unuttu. Three Peaks and Domed House, yani 3 çatı ve ardından gelen kubbeli ev görüntüsü. Bitcoin'de aynısını yaptı ve burayı ilerletirsek oluşan adamın Excavo'nun dediğinin aynısı oldu. Dolayısıyla onun görüşlerine göre ve piyasadaki duruma göre şu sarı zona gitmesi, eğer S&P bu hareketi yaparsa basitleşir. Bu konuda durum bu.
Aslında hacme göre piyasa şekilleniyor diyemeyiz. Çünkü şuradaki yapıyı gördüğümüzde bunun kırılımıyla hacim geleceğini, ki bugün 9'da az önce önemli bir haber geldiği için hacmin gireceğini biliyorduk. Hacim bu şekilde önemli haber dönemlerinde veya formasyon kırılımlarında gelmeye başlıyor. Artı birileri piyasayı yönlendirmek istediği zaman parça parça, örneğin bir kereden 50 milyon dolarlık almak yerine gidip bunu 5-10 alarak en sonunda tam piyasaya şekli vermek istediği anda gidip daha yüksek lokmayı piyasada aldığını gösteriyor. Diğer bunu gören balinalar, hedge fonlar, kurumsallar, onun ardından birilerinin bu hisseyi, bu endeksi yükseltmeye çabaladığını veya kriptoyu gördüğünde o zaman yükselme dönemi başlıyor. Bekleyiş esnasında şunu göstermem gerek. Dünya Kupası kapağı da yazmıştık. Şu an örneğin Arjantin fan token, Şiliz'in çıkardığı, anlaşma yaptığı takımlardan biri, milli takımlardan 6 dolar fiyatı görünüyor. Ama Şiliz'deki temel sorun şu: 20 milyon token supply'si var. Yani bildiğimiz maksimum arzı 20 milyon. Ama orantısız şekilde bunu 3 sayalım. 3 milyon kadar circulation supply'si, dağıtım arzı var. Daha doğrusu dolaşan arzı var. Şimdi bunu eğer Dünya Kupası'nda gidip bu market cap eğer olur da 50'yi görürse, orada artık bunu 3'ten gidip 18'e çıkarırsa fiyatın 6 kat düşmesi anlamına gelir. Yani bu adamların önünde bir engel yok. Bunu belki de istediği gibi piyasaya satacak. Diğer tarafta şunu da belirtmek lazım. Daha önce yaptığım bu anonim pool'da, anonim havuz anketinde Brezilya en iyi hareketlenme, en iyi yükselişi düşünülen, en iyi yükseliş yapacağı düşünülen token seçilmiş. Burada ben de İspanya'yı seçmişim ama Portekiz ikinci durumda seçilmiş ki 4 tane şu an
bildiğimiz fan token var. Dünya Kupası'nda takip edilebilecek. Peru giremedi. Peru milli takımı. Uruguay piyasaya çıkmadı. Ona ek olarak BTC'nin problemini bahsetmek lazım. Şiliz ki bugün sayısız tweet atmış. OKX'te listelenme haberinden tutun. Diğer kripto influencerları, kripto reklamcıları, trader değil bunlar, dikkat edin. Influencerları reklam alırlar, reklam yaparlar. Herhangi bir televizyon kanalından farkları olduğunu düşünmüyorum. Bir sürü gördüğünüz insanın. Ya bu adamlarla en azından marka bilinirliği oluşturmak adına, prestiji yaymak adına Şiliz'in anlaşmaları devam ediyorlar. Bunu duyuruyorlar. Ama BTC'de biz bunu göremiyoruz. BTC'de kesinlikle bu durumu göremiyoruz. Hatta bugün şurada bir kullanıcı, Twitter kullanıcısı BFT bir dolandırıcılık scam demiş. Yani Brezilya fan token için beklediğinden bahsetmiş. Şimdi ben güvenlikle alabilirim demiş. Gönül rahatlığıyla alabilirim demiş. Bu Şiliz'in e-spor takımı Made in Brazil MIBR kodlu token için. Ama adam bilmiyor ki BTC aslında Brezilya'nın gerçek milli takımıyla anlaştı ve token çıkardı. İşte marka bilinirliği bu. Adamın dolandırıcı olduğunu düşünmeyecek bir marka bilinirliğine ihtiyacı var. Bu da o spor takımının web sitesi. Geçelim. Burada Katar bilgisi değil de BTC fan tokenlarından SNFT İspanya'dan örnek gidersek birazdan Brezilya'ya da geçebiliriz ama durum şu ki bu adamların herhangi bir sorunu yok Şiliz'deki gibi. Tek şu an için iyi tarafı bu adamlardaki. Sayın Onur Altan'tan da artık piyasa marka bilinirliği için bir şey yapması gerektiğini kendi anlaması lazım. Çünkü son bir senedir sözleri tutulmuş görünmüyor. Ben de bir senedir bu fanları ucuz oldukları için 3 milyon ki bu diğerinin neredeyse 6 kat düşük veya 5 kat diyebiliriz. Düşük şekilde piyasa değerli bir fan token. Ama bunun herhangi bir listelemesi olmadı. Basitçe Dünya Kupası gibi önemli 220 milyar dolar ki az önce açtığım yanlışlıkla sayfada Katar'ın 2010'da kendi ülkesinde FIFA Dünya Kupası'nın düzenleneceğini duyduktan sonra 220 milyar dolar para harcamaya başladığını, belki tamamen harcadığını biliyoruz kaynaklardan. Ki bu bilinen rakamlar, bir şekilde bunu artırabilir ya da azaltmış olabilirler bilinmeyen şekilde. Demem o ki böyle büyük bir turnuvada bu adamlar 17 ile 20 milyar dolar yani tüm harcadığının %10'u kadar bir parayı 1.2 milyon ziyaretçi tahmini bir yıl içinde geleceğini düşünerek %10 maliyetinin sadece %10'unu bir yılda kazanacağını düşünerek bu adamlar yatırım yapıyor. Böyle büyük bir turnuvaya, 200 milyar doların üzerindeki bir turnuvaya BTC'nin bu şekilde hazırlanması yanlış. Tamamen yanlış ve basitçe. S&P dönüyor gibi. Ona tekrar geleceğiz. Ayrıca Katar'daki işçi problemlerini de pasaportlara koymayı da gidenlerin bildiği bir şey. Dikkat etmek lazım. Bu tür ülkelere işçi aramıyorlar, köle arıyorlar. S&P bizi mi kandırıyor? Birazdan anlarız. Konuşma başlayınca FOMC. Selam beyler.
Bugün yaş tahtaya mı bastım? Ayağımızı kaydıracaklar mı yoksa küçük bir fake out mu? Fake çıkış mı? Bunu anlayacağız birazdan. Sıradan konuşmalar yapmaya başladığında Powell bunu göreceğiz. Ama tahminim long'ta kalmak. Kendi bekleyişim bu. Long'ta beklemek. Bunu sürdürmek. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised its policy interest rate by 0.75 percentage point, and we anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy has slowed from the historically high growth rates of 2021, which reflected the reopening of the economy following the pandemic recession. Recent indicators point to modest growth of spending and production. Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly, in large part reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment, while weaker economic growth abroad is restraining exports. As shown in our summary of economic projections, since June, FOMC participants have marked down their projections for economic activity, with the median projection for real GDP growth standing at just 0.2% this year and 1.2% next year, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. Despite the slowdown in growth, the labor market has remained extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies near historical highs, and wage growth elevated. Job gains have been robust, with employment rising by an average of 378,000 jobs per month over the last 3 months. The labor market continues to be out of balance, with demand for workers substantially exceeding the supply of available workers. Konuş bugün konuş bizim için The labor konuş. force participation rate showed a welcome uptick in August, but has little changed since the beginning of the year. FOMC participants expect supply and demand Heyecana geldik. Powell konuş bizim için. better balance over time, easing the upward pressure on wages and prices. The median projection in the SEP for the unemployment rate rises to 4.4% at the end of next year, a half percentage point higher than in the June projections. Over the next 3 years, the median unemployment rate runs above the median estimate of its longer-run normal level. Inflation remains well above our 2% Hadi be longer-run Powell. goal. Over the 12 months Yapıyorsun bu ended işi. July, total PCE prices rose 6.3%,
Excluding Şu an the Powell'ı volatile food and duymuyorum, energy kulaklığı categories, takmadım. core PCE prices Çevirmek rose isterim 4.6%. In August, şu an the adamı 12-month duymuyorum. change in the consumer price index was 8.3%, and the change in the core CPI Önemli olan para kazanmak. was 6.3%. Price pressures remain evident Hadi be across a adamım. broad range Hadi, of goods and yürü. services. Although gasoline Attığın prices fake'in have üstüne turned çık. down in recent months, they remain well above year earlier levels, Hedefimiz in part reflecting Russia's war against Ukraine, which has boosted prices for energy and food and has created additional upward pressure on inflation. The median projection in the SEP for total az önce bir PCE eksi inflation bindeydik. is 5.4% this year Şimdi and falls devam. to 2.8% next year, 2.3% in Oo 2024, Powell sen ne diyorsun? and 2% Sen ne diyorsun in Powell? 2025. Participants continue to see risks to inflation as weighted to the upside. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. But that is not grounds for complacency. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.75 of a percentage point, bringing the target range to 3 to 3.25%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. Over coming months, we will be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent with inflation returning to 2%. We anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. The pace of those increases will continue to depend on the incoming data and the evolving outlook for the economy. With today's action, we have raised interest rates by 3 percentage points this year. At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. We will continue to make our decisions meeting by meeting and communicate our thinking as clearly as possible. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time. The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. As shown in the SEP, the median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 4.4% at the end of this year, 1 percentage point higher than projected in June. The median projection rises to 4.6% at the end of next year and declines to 2.9% by the end of 2025, still above the median estimate of its longer-run value. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. We are taking forceful and rapid steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth, and there will very likely be some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. We will keep at it until we're confident the job is done. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Tam 10-15 dakika önce, daha doğrusu
30 Hi, gün Chair önce Powell. Thank you for bahsettiğimiz taking our bu questions. Gina Smiley from the New megafon York Times. I benzeri wonder if you could give us a little detail oluşumda around sekmeyi how gördük you'll ama know when to slow down these rate increases bakalım nasıl and how ilerleyecek. you'll eventually know when to stop. So I will answer your question directly, BTC but de I want to zaten start here today by saying that my main message has not changed at all since Jackson Hole. The eğer FOMC TradingView is strongly donmayı resolved keserse to bring inflation şu down an to 2%, and we will keep at it muhtemeldir until the job yüklü is done. sayıda giriş alıyor. So Siteye the way we're giriş thinking about sağlıyorlar. this is Tam saati, açıklama saati the overarching olduğundan. focus of the committee is getting inflation Burayı back down to kırarsak 2%. güzel yükseliş göreceğiz. To accomplish that, we think we'll need to do two things in particular to achieve a period of S&P growth below devam. trend and also some softening in labor market conditions to foster a better balance between demand and supply in the labor market. So on the first, committee's forecasts and those of most outside forecasters do show growth running below its longer run potential this year and next year. On the second, though, so far there's only modest evidence that the labor market is cooling off. Job openings are down a bit. As you know, quits are off their all-time highs. There's some signs that some wage measures may be flattening out but not moving up. Payroll gains have moderated but not much. And in light of the high inflation we're seeing, we think we'll need to, and in light of what I just said, we think that we'll need to bring our funds rate to a restrictive level and to keep it there for some time. So what will we be looking at, I guess, is your question. So we'll be looking at a few things. First, we'll want to see growth continuing to run below trend. We'll want to see movements in the labor market showing a return to a better balance between supply and demand. And ultimately, we'll want to see clear evidence that inflation is moving back down to 2%. So that's what we'll be looking for. In terms of reducing rates, I think we'd want to be very confident that inflation is moving back down to 2% before we would consider that. Thank you, Mr. Chairman. Steve Leisman, CNBC. Can you talk about how you factor in the variable lags on inflation and the extent to which the outlook for rates should be seen as linear in the sense that you keep raising rates, or can you envision a time when there's a pause to kind of look at what has been wrought in the economy from the rate increases? Thank you. Sure. So, of course, monetary policy does famously work with long and variable lags. The way I think of it is our policy decisions affect financial conditions immediately. In fact, financial conditions have usually been affected well before we actually announce our decisions. Then changes in financial conditions begin to affect economic activity fairly quickly, within a few months. But it's likely to take some time to see the full effects of changing financial conditions on inflation. Önce bir So we are düşüşle very much fake'i mindful tattık. for that. And that's why I İstediğimiz noted geliyor mu? in my opening remarks Şu an that at some point as the eğer stance of buna policy deyip tightens düşerse further, it will o become zaman appropriate to slow the pace of iyi rate olmaz. hikes while we assess Devam et. how our En iyisi cumulative devam et. policy adjustments are affecting the economy and inflation. So that's how we think about that. Your second question, sorry, was? Ohoho, yapıyor, hareketini yapıyor. 19400 I should know better BTC. than to not talk with my microphone. I should know better than to answer your second question. Oh, there you go. Is it linear? Do you keep raising rates, or is there a pause that you could envision where you kind of figure out what has happened to the economy and give time to catch up in the real economy, the rate increase time to catch up in the real economy? Thank you. So I think it's very hard to say with precise certainty the way this is going to unfold. As I mentioned, what we think we need to do and should do is to move our policy rate to a restrictive level that's restrictive enough to bring inflation down to 2%, where we have confidence of that. And what you see in the SEP numbers is people's views as of today, as of this meeting, as to the kind of levels that will be appropriate. Now those Baylar ben işi bırakıyorum, artık zenginim. evolve over time. And I think we'll just have to Kapatalım en iyisi yayını. see how it goes. There is a possibility certainly that we would go to a certain level that we're confident in. and- Patrona söyleyin ben işi bıraktım. Pavel işi bıraktım. We're not at that level. Clearly today, we're just we've just moved, I think, probably into the very lowest level of what might be restrictive.
And certainly in my view and in the view of the committee, there's a ways Bu to go. mum gidiyor. Biz en iyisi yüksek zaman dilimine geçelim. Maşallahı var. Maşallah. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from Adamı Washington Müslüman Post. eder. Thank you for taking our Bilmeyin. questions. Bu mum. The projections Bu show yeşil the dildo unemployment adamı rate rising to göreni Müslüman eder. 4.4% next year. And historically, that kind of rise in the unemployment rate would typically bring a recession with it. Should we interpret that to mean no soft landing? And is that kind of rise necessary to get inflation down? Right. So you're right. In the SEP, there's what I would characterize as a relatively modest increase in the unemployment rate from a historical perspective, given the expected decline in inflation. Now, why is that? So Eğer burada really durarsa it is- diye that isteyen is, kâr alabilir. What we generally expect, Biz devam. because we Ben see the devam. current situation Pozisyon as, açık kalacak. outside of historical En azından bir %100 experience in a görürsem number of diye ways, and belki I'll bir gün mention a couple tutarım. of those. Benim First, için and fark you know these, etmez. but first, job openings are incredibly high Yine de relative to the number of people bugün looking for work. yükselirse It's plausible yarından say that umutluyum. job openings could come down significantly, and they need to, without as much of an increase in unemployment as has happened in earlier historical episodes. So that's one thing. In addition, in this cycle, longer run inflation expectations have generally been fairly well anchored. And as I've said, there's no basis for complacency there, but to the extent that continues to be the case, that should Baylar, make it kaça easier to çıkar? restore price stability. Size And I guess the en third thing I başında would point to paylaşmıştım. that's different this time is Dedim that ki bu part of this fake'i yapana inflation is dek caused by this series of supply şurayı shocks that görerse we've had, eğer beginning with çakılırsa the buradan pandemic and really with the reopening of the diye economy, gidip and more karımı recently bu amplified beyaz and trende added to by yaklaşırken Russia's şu invasion of beyaz Ukraine, have trende all yaklaşırken contributed to karımı the sharp alırım. increase in inflation. So Hiç these are- riske girmem these çünkü are the kinds eğer of bu events mavi that we've hareketi really seen yaparsa in o prior zaman business cycles. ecel terleri And dökülmeye in başlar principle, if BTC those için. things start to get better, and we do see some evidence of the beginnings of Kısa that. zaman It's diliminden not much devam. more than that, but it's good to see that. For example, commodity prices look like they may have peaked for now. Supply chain disruptions are beginning to resolve. Those developments, if sustained, could help ease the pressures on inflation. So let me just say how much Tebrik these mesajları factors, alıyorum will diyen turn bir out adam to vardı. really matter in this Halbuki sequence of events geçen biri remains to be seen. o We dediğim have bahsettiğim always adam understood dolandırıcı that restoring bir price grubu stability kandırmış while mı ne achieving yapmışsa a relatively modest decline, a rather paylaşmış. increase in Çok unemployment, fazla tebrik mesajı soft alıyorum. landing would be Ben very de size challenging. teşekkür ederim. And we don't know. No one knows Halbuki whether adam this tehdit process will lead mesajları to a alıyor. recession, or if so, how significant that recession would be. That's going to depend on how quickly wage and price inflation pressures come down, whether expectations remain anchored, and whether, also, do we get more labor supply, which would help as well. In addition, the chances of a soft landing are likely to diminish to the extent that policy needs to be more restrictive or restrictive for longer. Nonetheless, we're committed to getting inflation back down to 2% because we think that a failure to restore price stability would mean far greater pain later on. Are vacancies still at the top of your list in terms of understanding the labor market and how much room there is there? Yes, vacancies are still almost 2-to-1 ratio to unemployed people. That and quits are really very good ways to look at how tight the labor market is and how different it is from other cycles where generally the unemployment rate itself is the single best indicator. We think those things have for quite a time now really added value in terms of understanding where the labor market is. Nick? Nick Timmeros of the Wall Street Journal. You said not too long ago in describing the policy destination, there's still a way to go. But I imagine you have to have some idea about how you're thinking about your destination, Tabii whether it's a bahsettiğimiz stopping point düzeltmeleri or a yapıyorum. pausing point. And so I was Kar wondering alınması if you could gerekir. discuss how you are thinking about, as the data come in, where that destination Daha fazla is, soru how it's gelmeyecek. moving up, if Yayını inflation kısa doesn't tutalım. perform, Amacımıza as you ulaştık. expect. Basitçe Do bunu you want biliyoruz. to have a policy rate Şu an that's above, isterse düşsün. the underlying inflation rate, for İstediğimizi example? yaptı mı? And Yaptı. do you have an Yüzde estimate kaç for where you yapmış? think the Bu underlying inflation sadece rate S&P might be için, in the economy right BTC now? için de düştüğü yerden şöyle varsaysak Again, %5'i görmüş. we believe that we need to Hepimizi tebrik ediyorum. raise our policy stance overall to a level that is restrictive. And by that I mean is